Merhabalar. Genel anlamıyla alan derinliği ya da çoğunlukla kastettiğimiz adıyla sığ alan derinliği bir videonun film havasına sahip olmasında önde gelen etkenlerden biridir. Bir lens, üzerine doğru gelen ışığı belirli bir noktaya odaklayarak ışığı görüntünün kaydedileceği sensöre ya da filme gönderir. Ve ışık burada dijital bir kamerada renk filtrelerinden geçer, bir film kamerasında ise renkli film negatifinde bazı renklere hassas katmanlarına kaydedilir. Her lensin bir odak uzaklığı vardır. Odak uzaklığı kayıt için kullanılan yüzeyden lensin odak noktasına olan uzaklıktır. Odak noktasına düşen net görüntünde hangi mesafedeki bir düzlemden gelen bir görüntü olacağını da kameranın içindeki odaklama mercekleri sağlar. Bir lensin odak halkasını çevirdiğinizde bu mercekler hareket eder ve çeşitli farklı mesafelerin kamerada net görünmesini sağlarsınız. Merceklerin çalışma şeklinden dolayı nadiren bir görüntünün tamamı net olarak görünebilir. Bir lensin içinde çok sayıda mercek yanı sıra bir de diyafram denilen bir açıklık yer alır. Diyafram 5 ya da daha fazla genellikle metal yapraklardan oluşan açılıp kapanabilen bir mekanizmadır. Bir diyaframın 9 ya da daha fazla yaprağa sahip olması bulanık arka plandaki bokeh halkalarının daha az köşelere sahip pürüzsüz bir yuvarlak olarak görünmesini sağlar. Diyafram en açık halinde sensör ya da film daha fazla ışık alır ve görüntü daha aydınlık olur. Kısıldıkça ışık miktarı düşer. Diyafram pozlama etkisiyle birlikte odak noktasına gelen odak düzleminin genişliğine etki eder. Yani bir diyafram kısıldıkça bir lensin sensöre ya da filme gönderdiği görüntünün net olarak algılanan kısımları artar. Diyafram açıldıkça net olan düzlemin aralığı daralır. Kısık diyaframlarla elde edilen alan derinliği bu yüzden genişken açık diyaframlarla elde edilen alan derinliği sığdır. Sığ alan derinliği bize bulanık arka planlar sunabilmektedir. Bir lensin sahip olduğu odak uzaklığının milimetre cinsinden değeri, lensin diyaframının milimetre cinsinden çapına bölündüğünde diyaframın f durağı, f stop değeri elde edilir. Örneğin 50 mm bir lensin 27.8 mm yakın bir çapta diyafram açıklığı o lensin diyaframının f1.8'de olduğunu gösterir. Bir lensin odak uzaklığı arttıkça aynı f değerinde diyaframın çapı da artar. Dolayısıyla geniş açı lenslerde f değeri çok açık bir diyafram bile olsa diyaframın çapı çok küçüktür. Dolayısıyla odak uzaklığı daha uzun bir lense göre net alanlar çok daha fazladır. Bu yüzden sığ alan derinliğini geniş açı lenslerle elde etmek imkansız olmasa da zordur. Lensin ne kadar kısa odak uzaklığına sahip olduğu ve odakta olan objenin lense yakınlığı sığ alan derinliğini etkileyecektir. Aksi durumlarda da sığ alan derinliğini elde etmek bir o kadar kolaydır. 85 mm, 100 mm gibi odak uzaklıklarına sahip lenslerle diyafram 5.6 gibi bir değerde dahi bulanık bir arka plan elde edebilirsiniz. Alan derinliğine odak uzaklığı, diyafram açıklığı ve odak düzleminin kamera uzaklığı yanı sıra kamera sensör boyutu ya da film boyutu da etki eder. Küçük sensör alanına sahip cep telefonlarında ya da aksiyon kameralarında sığ alan derinliği bulanık arka plan elde etmek f1.8 ya da daha açık diyaframlarla bile çok zordur. Küçük sensörlere sahip kameralarla sığ alan derinliği elde etmek odaktaki objenin kameraya oldukça yakın mesafede olmasıyla sağlanabilir. Bunun dışında bulanık arka plan elde etmenin optik bir çözümü yoktur. Cep telefonlarının sensör boyutları bir yandan büyümeye çalıştığı için az da olsa sığ alan derinliği optik yolla elde edilebilirken bir yandan da optik olmayan yollarla bulanık arka plan efekti yazılımsal olarak yapılmaya çalışılmaktadır. Bunun için ışığın bir cep telefonu kamerasının gördüğü objelerden sekerek kamera sensörüne geliş süresi time of flight TOF denen ayrı bir kamerayla ölçülüp bu derinlik bilgisi yazılıma beslenerek alan derinliği oluşturulabilmekte. Ancak bu sistemler henüz kusursuz bir sonuç vermemekte. Cep telefonları haricinde tüm dijital kameralarda da sensör boyutu önemlidir ve göz önünde bulundurulmalıdır. Sinemada en yaygın sensör boyutu Super 35 sensör boyutuyken fotoğrafçılıkta full frame ve APS-C sensör boyutu yaygındır. Full frame 36 mm genişliğe sahip bir sensör boyutudur. Super 35 yaklaşık 25 mm enindedir ve APS-C ise 24 mm veya 22,5 mm olabilir. APS-C sensör boyutu full frame ile kıyaslandığında 1,5-1,6 oranında daha küçüktür ya da crop, kırpılmış denir.
Super 35 sensör boyutu full frame fotoğraf sensör boyutuyla kıyaslandığında yine 1.4-1.5 oranında daha küçüktür. Bir full frame fotoğraf makinesiyle örneğin 50 mm değerinde f1.8 diyaframda elde edilen arka plan bulanıklığı 1.5 oranında crop'a sahip bir kamerada tam olarak 33 mm'de ya da ona genelde en yakın odak uzaklığı olarak karşımıza çıkan 35 mm odak uzaklığında ve 1.2 diyaframla elde edilebilir. Sensör boyutu sensörün aldığı ışığa etki etmediği için f-stop değeri yalnızca alan derinliği için geçerlidir. Ve 35 mm ve 1.2 diyaframdaki bir lense sahip APS-C kamera 50 mm 1.8 diyaframdaki lense sahip full frame kamerayla neredeyse denk olacakken 1.2 diyaframdaki APS-C kameranın kaydettiği görüntü daha aydınlık olacaktır. Fazla pozlamamak için bu farkı da fotoğraf çekerken perde hızıyla, video çekerken de ND filtrelerle çözebilirsiniz. Öte yandan sığ alan derinliği her zaman arzulanan bir şey değildir. Geniş bir manzara görüntüsü gibi geniş planlarda genellikle tüm görüntünün net olmasını istersiniz. Dolayısıyla diyaframınızın kısık olması gereklidir. Geniş açı lens de net kısımları arttıracaktır elbette. Ancak sadece net alanları arttırmak amaçlı geniş açı lens her kompozisyon için uygun olmayabilir. Fotoğraf makinelerinde otomatik netleme sistemleri de sıkça kullanılan bir özellikken sinemada netleme ise büyük oranda elle yapılır. Kameraların sahip olduğu otomatik netleme özellikleri çoğunlukla fotoğraf için geliştirilmiştir ve video sırasında otomatik netleme çoğunlukla sorun yaratmaktadır. Sinema gibi görüntüden tavizin mümkün olmadığı alanlarda bu tür durumlar istenmez. Son birkaç yılda sinematik görselliğe sahip videolara da uygun, makul derecede iyi sonuçlar sunan otomatik netleme sistemleri gelişse de hatalı bir netlemenin pahalı bir bedelinin olabileceği sinema sektörü otomatik netleme sistemine henüz geçiş yapmış değil. Elle netleme bir sahne sırasında kontrolün tamamını size verdiği için netlemenin ne hızla yapılacağı ya da hangi objeden hangi objeye netlik geçişi yapılacağı da çeşitli yaratıcı amaçlarla kullanılabilmekte. Alan derinliği yaygın kullanımıyla bulanık bir arka plan bir videonun film havasına sahip olmasında en alışılagelmiş, göze çarpan etkenlerden biridir. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenip yorum yapıp abone olarak destek olabilirsiniz. 4. bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.